16 yaşındayım. Evde oturuyorum. Okula gitmemişim. İnternette böyle dolaşıyorum falan filan. İşte ergenlik mergenlik derken YouTube'da bir videoya rastladım. Böyle pembeli membeli falan böyle. Dedim bu ne? Kız bu ne yaptım? Sen tıkla, sen aç, sen gör 12 tane erkek karı kılığına gir. Eğlen, kakara kikiri. Kız bu ne dedim. Ben dedim daha önce bununla karşılaşmadım. Benim dedim bu işe girmem lazım. Dedim, kalktım gittim tuvalete hanımın makyaj malzemelerini kullanarak rezil bir makyaj yaptım. Ama aynada kendime bakıp dedim ki bu güzellik başka yerde yok. Size bir sır vereceğim. Hiç belli olmuyor biliyorum ama ben aslında erkeğim. Biliyorum üzüldünüz, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız, biliyorum hepiniz Instagram'da falan beni aradınız, bulamadınız. Çünkü aslında böyle bir insan yok. Next! Bence drag queen isyan. Yani isyan şöyle isyan. Yani topluma karşı bir isyan. Yani bastırılmış duyguların dışa fışkırması gibi ama bu dışa fışkırma sonradan eğlenceye dönüşmüş bir hali. İnsanları şaşırtmayı becerebilen ve insanların ufkunu açıp farklı yerlere götürebilen insan çeşidi diyorum ben drag queen'e. Shakespeare döneminde kadınların sahneye çıkması yasakken kadın karakterleri erkeklerin oynamasıyla ortaya çıkan bir şey aslında drag. Gender bend dediğimiz cinsiyet rollerini büken, kadın mı erkek mi belli olmayan ve biraz daha sanat olarak gören aslında insanlar. Drag queen benim, drag queen sensin, drag queen kameraman arkadaş, drag queen çay yapan arkadaş. Kendini ifade edebilmenin en uç noktasıdır. Kadın taklidi yapan erkek oyuncuların o kostümleri sürüklemesi üzerinden çıkan bir şey. Shakespeare'in bulduğu, tanımladığı rivayet olunuyor. Daha sonra cinsel özgürlük zamanlarında da queen kelimesi ekleniyor. Bir yüceleştirmek anlamında. Aslında çok basit anlamıyla kadın kılığına giren erkekler demek. Ama şimdi geldiğimiz noktada da cinsel yönelime, cinsiyet kimliğine bakmadan sadece erkeklerin yaptığı da bir iş değil. Biyolojik kadınlar dahil, trans kadınlar dahil dünyada drag queen performanslar yapıyorlar. Yani Türkiye'de drag queen'i dediğiniz zaman ilk akla gelen zaten Huysuz Virgin. Onun sayesinde başladı diye. Ama her gelen jenerasyon bunu çok farklı yollara götürdü ve çok geliştirdi. Çok farklı konseptlerde bunu sunmaya başladı. Ben şimdi Matmazel Coco diye bir karakterim var. Matmazel Coco da bir drag queen. Çeşitli varyasyonları var aslında. Daha transformist olanları da var. Daha teatral olanları da var. Sadece dansçı olanları var. Sadece işte taklit yapanları var gibi bir sürü varyasyonları var. Drag queenler her şeyi yapar. İnanın. Bir drag queen'e 3-5 tane tuğla verin size ev yapar. Biraz uzun sürer çünkü tırnaklar kırılmasın diye yavaş yaparız ama her şey yaparız. Dans ederiz, şarkı söyleriz, espriler, şakalar havalarda uçuşur, burlesk şovlar yaparız, fetiş şovlar yaparız, her şey yaparız. Çok geniş bir yelpaze. Bütün sanat akımlarını içinde barındıran bir şeydir drag aslında. İçerisinde müzik vardır, sinema vardır, resim vardır, ondan sonra moda, her şeyi içinde barındıran bir yelpazeye sahiptir ve içinden seçip Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Lana too. Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellers that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it though. Bu işe ilk defa Adana'da tıpatıp şov yaparak başladım. Onun öncesi palyaçoluk falandır tabii ki ama drag queen'lik anlamında işte Banu Alkan ve Bülent Ersoy taklidi yapıyordum. İlk yaptığımda bir kere zaten çok heyecanlıydım. Hatta benim ilk seyircilerim kendi ailemdi. İşte anneannem, yeğenim vesaire. Bütün aile fertlerini oturtturup ışıkları kapattırıp anons yaptı. Bak ciddi olun bilmem ne diyeyim. Bayağı birebir sahneye çıkıyormuş gibi ayakkabısından simine kadar her şeyle Bülent Ersoy olarak ilk performans yapmıştım. Bitti sonra işte ne diyorsunuz şöyle mi böyle mi diye tartışarak olmuştu. Çok heyecanlıydı benim için.
Ben zaten kendime bayılıyorum. Ben öyle gördüğüm zaman zaten yani number one'ım. Ya bu da benim bagım olsa artık 40 yaşındayım. Bu yaşına kadar 1 numarayım. Olmayayım mı? Yani ol tabii ki de. Ol. Sen biliyorsun. Yani 25 seneni vermişsin. Artık zamanı geldi. Önceden çok mütevazıydım ama artık bitti o mütevazilik. Ya çünkü yaşlandım artık. 1 numarayım. 1 numara demeyelim. Orada ben oturuyorum çünkü. Lulucum. Olmaz olur mu şöyle? Beni en çok üzen şeylerden bir tanesi bu işi ilk yapmaya başladığım zaman kabul görmemek. Ya 1990'larda çok zordu ve çok zorlanıyordum. Mesela insanlar çelme takıyordu, hakaret ediyordu, küfür ediyordu. Ama şimdi onlar yok. Onların da mesela şu anki jenerasyon çok şanslı. İnanılmaz fazlasıyla şanslı. Çünkü nasıl Huysuz Virgin bizim için bir demiri kırıp yol açtıysa, bir kapıyı kırıp yol açtıysa biz de onlar için yol aç. Şu an onlar çok rahat bir şekilde dans edip şov yapabiliyor. Ama bizim zamanımızda olsaydı gerçekten bu iş çok zordu. Bu işi yaparken en büyük zorluk kabul edilmememdi. Çünkü bir kere cahiliz demeyeyim ama yani drag queen'in ne olduğunu daha düne kadar bu işi yapan insanlar da bilmiyordu. Ve işte bir trans kadının drag queen olarak kendini var etmesi biraz zordu açıkçası. Hani performans değerlendirmesi yapacak olsak 10 üzerinden ben 9'sam 10 üzerinden 5 olan birini tercih edilen işler çok oldu. Çünkü neden? Seyhan işte transseksüel, işte bilmem ne, onların artık trans algısı neyse bilemiyorum yani birazcık negatif bir yerde galiba. Evet, cinsiyet kimliğim dolayısıyla çok büyük sorun yaşadım. Aslında şok edici bir şey yani daha çok LGBT bireylerin olduğu bir iş alanı gibi görülse de problem yaşadım. Öyle insanlar var ki görüyor böyle bir beni, böyle bir yüzünü buruşturuyor. Mesela bir kadın diyelim falan. Ama mesela yarın bir gün bir yürüyüş olsa en başta drag queenler, en başta trans bireyler, en başta eşcinseller o kadınlar için yürür. O yürüyüşlerde, o protestolarda LGBT bireyler en öndedir. Çünkü haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu en iyi LGBTİ bireyler bilir. Bunlar doğrular, doğrulardan kaçamazsın Türkiye. Makyajsız olduğunu söyle. Bana bak, sakın öyle makyajlıydı falan diye yazma. Hafif parlatıcı var. O kadar olacak tabii ki. Normal doğal kadın dediğim biraz bakım olacak. Böyle hafif parlatıcı bir şey olacak. Ay nasıl? Bayanlar, ıştırı peşir ıştırı. Anneannenizi getirdik, torunlarınızı getirdik, hepinizi getirdik. Bayanlar, ıştırı peşir ıştırı. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destin en opposant, qu'est-ce qu'on en Localar kasılmayın, locaya geldik diye hiç çekemem sizi. Bas bas bağırın, kendinizi yırtın. Diyorum ki harika bir cumartesi gecesi, eğlenceye hazır mıyız? O zaman çok seksi, ateşli, muhteşem bir şovla geceyi açıyoruz. Hanımlar beyler, drag queen Lulu geliyor ve so seksi. Biz aktivist insanlarız. Zaten bizim aktivistimiz hayata karşı. İçimizdeki çığlık diyeyim size ya. Yani hani dışarıda yapamadığımız, özgürce yapamadığımız şeyleri bazı kutuların içinde kulüp olsun vesaire bilmem ne. Orada zaten içimizden gelen çığlığı, dışa vurmuşluğunun göstergesi yani. Fışkırıyoruz biz yani. Aslında bizim politikliğimiz hayata karşı. Ben buyum işte, kusura bakma diyorsun yani. Hayat bu. Kadınlığı alt üst etmek, erkekliği alt üst etmek, toplumsal cinsiyet baskısını birazcık o dağıtma hali politik bence. Ya insan haklarının has safhada olduğu bir ülke olsun isterdim yani. Hiç yadırganmamak isterdim yani bu ülkede. Yine de oluyor işte yani. Bu dünyanın her yerinde var zaten de. Ama önemli olan kanunlar karşısında aynı statüde olmak isterdim. Sanki biz hiç olmadık. Biz Huysuz Virgin hiç televizyona çıkmadı. Bülent Ersoy bu ülkede yasaklanmadı. Bülent Ersoy Avrupa'ya kaçmak zorunda kalmamış gibi biz hiç yokmuşuz gibi davranılıyor. Ama biz hiçbir zaman bizi yok sayanları yok saymıyoruz. Çünkü kimse hiçbir şekilde bu şekilde ilerlemez yani söylemeye çalıştığım. Gerçekten istersen olur bir şey. Ya ben ona inanıyorum. Yani çok istediğim için ben oldum. Olduğumu sayıyorum kendimce. Gerçi Türkiye'de artık biliyorsunuz yavaş yavaş bitiyor bu konu, olay. Çok az yer kaldı. Artık yeni jenerasyondan da çok fazla böyle gelen yok. Bütün arkadaşlarım mesela çoğu yurt dışına gitmeyi planlıyor artık. Bilmiyorum, belki siyasi, belki politik. O konulara hiç girmiyorum zaten. O yüzden ne diyeyim, ya işte öyle. Tek bizim şeyimiz sen at. Yani bir şeyleri değiştirelim, insanları eğlendirelim.
2 gülümsemeniz benim karnımı yalan. Ama işimiz mutlu ediyor insanı yani. Kimseye bir zararım yok sonuçta. Oturuyorum kendi kendime takılıyorum, şey yapıyorum yani. Olay bu değil mi zaten? Yaşamak değil mi? Herkes kendine böyle bir uğraş bulsa ne savaş kalır ne bir şey kalır kız. Beni tarla başında buldu. Ben onu buldum, pardon. Gelmiş Denizli'den geziyordu orada, böyle tüyleri böyle daha tülermemiş. Ben onu buldum, keşfettim, aldım yanıma. Asistanlığımı yapıyor benim. Bye bye.